Selamlar. Kişilik tipleri serimize devam ediyoruz. Kötü çocuk kişilik tipindeki kişilerin sorunu istenmemek. İstenmediklerine ve sevilmediklerine inandıklarından kötü olmayı seçmiş kişiler bunlar. Ancak kötü olduğumda ve başkalarına zarar verdiğimde insanların dikkatini çekerim diye inanıyorlar. Kötü olmaktan başka çare yok ya da hayatta kalabilmek için kötü olmalıyım gibi inançlar geliştirmiş bu kişiler. Başkalarına zarar verdiğinde, küfür ettiğinde aferin alan çocuklar bunlar. Ya da sadece etrafa başkalarına zarar verdiğinde ilgi görüyorlar. Bunun dışında pek fark edilmeyen, yok sayılan kişiler. Çocuk ailesinin dikkatini çekemiyor. Okulda kavga edince aile ilgilenip okula geliyor, evlatlarıyla konuşuyor, ilgileniyor. Çocuk ilgiyi, sevgiyi böyle elde edince devam ediyor, hırçınlıklara, kavgalara devam ediyor. Ergenliğe geldiğinde bu davranışlar karakter olarak oturmaya başlıyor ve kendisi gibi arkadaşlar ediniyor. Ya da tam tersi, aşırı çalışkan, temiz, tertipli olması istenen çocuklarda bir tepki olarak gelişiyor bu karakter. Kişi asi ruhlu yaratılmışsa bu kadar baskıyı kaldıramıyor, isyan ediyor, baş kaldırıyor ve kötü çocuk oluyor. Fazla baskı, ağır disiplin çocuğun çocukluğunu yaşayamaması ters sonuçlar doğurabiliyor. Sanki kötü çocuk olmak çocuğun kendi olmak için verdiği savaşın bir sonucudur. Hepimiz İslam fıtratı üzerine yaratıldık ama yetiştirilme şartlarımızdan dolayı bazı sapmalar oluştu bizlerde. İşte bu yaptığımız çalışmalar, bu anlatımlar hep bu fabrika ayarlarına geri dönmek için verdiğimiz uğraşlar. Özünde harika olan insanı yeniden özüne döndürmek, kavuşturmak derdimiz. İkinci kitabım Özümün Ülkesine Dönüş bu yönde inşallah size katkı sağlayacak. Bu kişilik tipindekilere çocukluğunda hiperaktif teşhisi konmuş olabilir. Herkes yaka silker onlardan, başları belaya girer, başarısız olurlar. İlgi ve dikkat çekmenin, sevilmenin ve saygı görmenin yolunu arayan kişiler bu yolu tercih edebilirler. Başka ne yapmaları gerektiğini bilemezler. Öğrendikleri ve benimsedikleri bu yolda devam ederler. Değişmeleri gerektiğini bilirler çünkü çok tepki alırlar ama hayatlarında kolay kolay değişimi başlatamazlar. Ya da bu kişiler oldukları gibi kabul edilmemişler, yargılanmışlardır. Fazla eleştiri, kabul görmeme insanı çileden çıkarabilir, kötü olmaya teşvik edebilir. Ailesi tarafından sevilmemiş, hor görülmüş, dışlanmış bir adam vardı. İçki, kötü arkadaş derken sokaklara düştü. Ailesinin ona veremediği sevgiyi, saygıyı dışarılarda ararken hayatı eridi gitti. Sevilmenin yolu gerçekten sevmekten geçer. Saygı görmek ise başka insanların hayatında olumlu bir fark yapmakla mümkündür. Saygı önce kendimize saygı duymamızla oluşur. Kendine saygı duymanın en iyi yolu da kendini terbiye etmektir. Alkol, zarar verici ilişkiler, kumar, gece hayatı hepsi olabilir bu kötü çocuklarda. Sanki ikili bir yaşam var hayatlarında. Gündüz insan, gece kurt gibi. Akıllı, becerikli bir görünüm, sonrası gece hayatı, serserilik gibi. Küçük yaşta anne babasız kalan biri hayatın zor yanlarıyla erken karşılaşmış. Yasa dışı işlere bulaşmış. Hep ayakta dimdik kalması ve güçlü olması gerektiğine inanmış ve bu yüzden de kötü olması gerektiğine karar vermişti. Benim bir tanıdığım ailede de böyle bir çocuk vardı. Anne erkek gibi kadınlık fıtratlarından pek memnun değil ve çalıştığı için bütün gün evde yok. Hamileyken bile karnından, görüntüsünden nefret etmiş. Çocuklarını emzirmemiş. Baba çok çalışan, yoğun biri. İlk çocuk yine ilk olduğu için bir şekilde ilgi sevgi bulmuş ama ikinci oğlan çocuğu o kadar nasipli olmamış. Yeterince sevgi ilgi alamadan kreşte büyüyen bir çocuk. Daha 14-15 yaşlarında tanıdıklarının evlerinden hırsızlık yapmaya başladı. Küçük yaşta alkol ve sigara kullandı. Liseyi bitiremedi. Kavgalara karıştı. Zaten akşamları geç saatlere kadar eve girmezdi. Ailesi feci halde yoruldu bu çocuktan. Askere gönderdiler. Oradan da kaçtı. En sonunda kayıplara karıştı. Ailesi arayıp sormadı bile. Hiç kimse kendine bir kabahat bulmadı. Kötü çocuk suçluydu. Kabahat neydi? O öyle kötü doğmuştu. Maalesef gerçek ve üzücü bir hikaye bu. İş hayatları nasıl? Bu karakterdeki insanların pek parlak sayılmaz, güvenilmez biri, sık sık işe gelmezler, sorun çıkarırlar, kendilerini kovdururlar, asi, isyankar, kural tanımaz olabilirler. İletişim, ilişki durumları nasıl? Daha çok bağımlılık üzerine kurulu. Genellikle insanların kötü ve güvenilmez olduğunu düşünen eşler ve arkadaşlar seçerler. Biri kendini anlatırken şöyle diyor: "Ben kavgacıyım, hırçınım, kimseyle anlaşamam, ailenin kötüsü benim." Sağlıkları nasıl?
Erkeklerde prostat, kadınlarda üreme organlarında problemler olabilir. Kalple ilgili sorunlar yaşayabilirler. Peki şifaları nasıl? Sorunları nasıl çözülebilir? Bu kişiler kendilerini artık kötü demekten, kendilerini kötülemekten vazgeçmeleri gerekiyor. Aynı şekilde etrafındaki kişilerin de onları yaftalamayı bırakması iyi olur. Rabbimizin her birimizin mutlak surette içimize koyduğu iyiliği ortaya çıkaracaklar. Bakara suresi 30. ayette geçtiği gibi biz bu dünyaya Allah'ın yeryüzündeki halifeleri olarak geldik. Hiçbirimiz doğuştan pis, günahkar ya da kötü değiliz. Ben iyiyim ve bunu ortaya çıkarıyorum demeliler. Çünkü bilmeli ki insan kendi hakkındaki fikri neyse bir süre sonra kendini öyle yapma yeteneğine sahiptir. Bakın burası çok önemli. Biz böyleyiz. Biz kendi hakkımızdaki fikrimiz neyse bir süre sonra bunu üzerimizde yansıtmaya sahip insanlarız. Biz her zaman olmak istediğimiz kişi oluruz. Ben böyleyim, ne yapayım, değişemem demek bir insana yakışmaz. Ancak kendini ve başkalarını kandırmaya yarar. Hayatımızdaki eleştirileri kabul etmeliyiz. Ama bize saygısızlığı asla kabul edemeyiz. Önce kendimize saygı duyacağız ve kendimize yapılan saygısızca sözleri, davranışları kabul etmeyeceğiz. Genellikle bu kişilik tipindeki insanlarda çocukluk travmaları derin, yaralı olabiliyor. Anne sevgisi, babanın evladına saygısı eksik kişiler oluyorlar genellikle. Ve aileden dışlanma söz konusu oluyor. Yapmaları gereken şey özlerinde iyi olduklarını kabul etmek ve öyle davranmak. Dini eğitimler almaları ve sonucunda gittikleri yolu değiştirmeleri çok işe yarar. İnsanın isterse her şeyi yapabilecek cüz'i iradesi olduğunu bilmeliler ve külli irade her zaman bize yardım eder. Bişri Hafi'yi hatırlayın, sarhoşken yolda bulduğu besmele yazılı bir kağıdı itina ile temizledikten sonra levha haline getirerek muhafaza etmesi üzerine başlıyor yolculuğu. Allah'ın ona ikram etmesiyle ilimde bir derya oluyor Bişri Hafi Hazretleri. Sözün özü değişemeyecek insan yoktur bu dünyada. Zaten değişmeye, dönüşmeye, temizlenmeye, ruhsal yolculuğumuzu tamamlamaya geldik bu dünyaya. Hepimizin görevi bu. Hem İslam'ı yayıp tebliğ edeceğiz, hem hakkıyla Yaradanımıza ibadet edeceğiz, hem de her birimize özel verilmiş yaratılış sebeplerimizi bulup geliştireceğiz. Herkesin bir konuda iyi olması, uzmanlaşması beklenen şey. Öldüğünüzde hangi özelliğinizle anılmak istersiniz? Kimisi güler yüzüyle, yumuşak huyuyla anılır. Kimisi cömertleriyle, kimisi ilmiyle, kimisi kırdığı kalplerle, cimriliğiyle, kimisi ortaya koyduğu eserlerle, kimisi de yetiştirdiği çocuklarla, dünyaya, dine yaptığı katkılarla. Siz hangisi olmak istersiniz? Yazın, yorumlarda paylaşın, olur mu? Şimdilik bu kadar. Kalın sağlıcakla, şifa olsun, katkı olsun. Allah'a emanet olun. Selamlar.